İstanbul'un Türkçesi, Cizire'nin Kürtçesi. Ne Hazreti Nuh'un türbesinin bulunduğu yere geldik. Abim ya bak. Altın kemerler. Aziz abi gelir diye gene kombi yapmışım. Buranın yapımı 250 milyon TL mi tuttu? Savuk yörenin sıcakkanlı insanlarıydı. Girgide de konuşabilirsin, sıkıntı yok, bir hayırlı olsun diyebilirsin. Günde gösterişi önemli. Evet. Yanında sönük kalıyoruz ya. Hazreti Nuh'un gemisinin park ettiği de denmez de. Mamuzin. Bu da Bakur'un. Asıl aşk kavuşamadan sevmek oluyor. Şurası hep Suriye sınırı. Maşallah. Yılmak yok, bol gezmeler. Evet, teşekkür ederim. Tek kadın, tek motor 81 il Türkiye yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilinin doğal güzelliklerini motosikletimle tek başıma gezdiğim bir yolculuktayım. Bir Türkiye rekoru kırıyorum. Öyle eften püften bir Türkiye rekoru değil yani. Bundan sonra dahası yapılamayacak muhtemelen bir rekor. Çünkü önceki bölümleri izlediyseniz Hakkari'de 10 gün kadar mahsur kalmalı bir yolculuk. Neden? Kardan dolayı. Son 5 yılın en fazla kar yağışına ben motosikletle Hakkari'de yakalanmış oldum. Türkiye'nin en olmayacak yerinde, en olmayacak zaman diliminde bulunarak rekorunu kırıyoruz herhalde. Şimdi neredeyiz? Bir önceki bölüm çok renkli, çok güzel bir bölümdü. Onu izlemediyseniz gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda Cizre'deyiz. Hava o kadar yumuşak ki inanılır gibi değil ya. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Şöyle bir manzaram var. Karayolları'nın misafirhanesinde kalıyorum. Bir arkadaşımla buluşacağım. Bir önceki bölümde nasıl biliyorsunuz Akif'le buluşacağım. Buraların içerik üreticisi. Buraların böyle keşfedilmemiş yerlerini keşfeden arkadaş. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Onunla şöyle bir Cizre'yi gezeceğiz. Motordan dumanlar çıkıyor. İyi azaldı tam ya. Yağmur falan vardı. Ulan bir korktum. Şuradan duman geldi. Dedim ki ne oluyoruz? 2 gündür yağmur. Onun temizlenmiş üstüne. Beleşe yıkatmış oldum motoru. En azından ağır kirlerin abi ön taraf görünmüyordu ya. Ben onu çekmem lazımdı. Gene yıkayacağım da motoru bu halde olmaz ama. Bu arada bunun rain modu aşırı itici. Hiç rain modunu da kullanmamışım doğru düzgün biliyor musun? Onu fark ettim ama aşırı itici. Cizre'ye geldiğimde nerede o? Şurası. Boğaziçi Köprüsü dediğim yer var ya. Oradan sadece yayalar ve motorlar falan geçebiliyormuş galiba. Bu arada gördüğünüz gibi hava şu an bana var ya yaz gibi yani. Ilık geliyor yani. Yazda da abartmayayım yani. Ben de insanım sonuçta gene de sıcaklık soğukluk algım var tabii ki de. Ama o kadar soğuktan sonra buradan geçiyoruz. Şu taraf bak neresi biliyor musun? Aynen. Şu karşılısı hep Suriye. Şu evler falan son şeylerdir. Bundan sonrası şu karşıdaki dağlar hep Suriye. Karşıdaki dağlar Cenderma. Değil Suriye. Vallahi burası bence özellikle yazın. Daha doğrusu yazın değil. Yazın aşırı sıcak oluyor ama baharda enfes keyifli bir yer olur yani. Bak şurası, yani biz şuradayız. Şurası hep Suriye sınırı. Ha bak gördün mü? Duvar var mesela. Abi çok yakınız lan. Daş atsak karşıya geçer yani. Şeyde de mesela hatırla Urfa'nın oralardan vesaire geçerken de ben hep böyle taraflarından çok geçtim. Tamam yani böyle direkt sınır duvarının dibinde adı şurası sınırdı ben buradan sürüyordum mesela. Öyle yollar var bir iki. Hep oralardan sürdüm misala. Şimdi gittiğimizde Akif'le beraber şimdi ben bu şehrin birazcık tarihini araştırdım biliyorum vesaire. Hatta mesela bu Doğu Beyazıt'ta Nuh'un gemisi bölümünü İzlediyseniz hatırlarsınız. İzlemediyseniz orayı da izleyin. Hazreti Nuh'un gemisinin park ettiği de denmez de karaya oturduğu bir orada yer var olarak bilinir mesela. Aynı olay burada da aslında hani orası karaya oturduğu gibi burası. Şimdi onu Akif belki daha iyi bilir. İki şehir
bunu birbirinden almaya mı çalışıyor? Çünkü mesela farklı yerlerde aynı hikayeler burada olduğu, aynı zamanda burada da olduğu gibisinden hikayeler de dinliyoruz. Onun gibi bir şey mi, yoksa buradaki hikaye bir tık daha farklı mı? Onu Akif'ten dinleriz. Ama Hazreti, yani bildiğim göre Hazreti Nuh'un gemisi, işte bu tufandan vesaire sonra oğlu, hatta okuduğum bir şeye göre İşte oğlu getirip buraya, hatta surlar o yüzden mesela böyle gemi şeklinde olduğu söyleniyor. Bir onlara bakacağız. Gelip burada karaya oturduğu ve burada bir yaşam alanı inşa edilmeye başlandığı söyleniyor hikaye olarak. Bir de buranın çok ünlü bir aşk hikayesi var. Beko gibi aralarına girme deyince buradaki arkadaşlar anlar. Buralı arkadaşlar anlar. Onu da hem yaşanmış olduğu yere hem hikayesiyle beraber yaşanmışlığın olduğu yere doğru gidip orada anlatacağım size. Cizre o anlamda Şırnak'ın aslında hani daha merkezi olabilecek olduğunu düşündüğüm bir ilçesi. Yani baksana, şuraya baktığında şey de dersin mesela. Bir Antalya Caddesi bile dersin. Birazcık daha sıcak olsa. Ekmek heykeli nasıl ama? Bu arada mesela Şırnak'a gittiğimiz zaman önceki bölümde çok şaşırmıştım ya. Hani ben Şırnak'ın, ya tabii ki tarihini buradaki yaşayanlar kadar net bilemiyorum. Ama Hendek operasyonunun vesaire burada yapıldığını ve zamanında şehrin bayağı bir yerli bir olduğunu hani tarihi bulgulardan zaten biliyorum. 2006 zamanları mıydı? Tarihi yanlışlık olmasın. Bu konuyla alakalı bilen arkadaşlar yorumlara daha net şeyler yazabilirler. Valla dediğim gibi ben her şeyle uğraştığım için yol yapıyorum, üşüyorum, ısınıyorum, çalışıyorum. Bir sürü şey yapmaya çalışıyorum. Her şeye yetişemiyorum. Yani rotada bakıyorum, ediyorum. Nereye gezeceğim, nereye şey yapacağım. Her yerin tarihine çok detaylı bir şekilde hakim olamıyorum maalesef. O yüzden bu kadar arkada emek varken rica ediyorum ki lütfen abone olup videoyu beğenip hype bırakıp süper teşekkürlerle ya da katılla da desteklerseniz çok sevinirim. Çantalar geçecek mi? Geçti. O yüzden bazı konuların araştırmasında eksik kalan bir şey varsa kimse dertlenmesin. Açın interneti, araştırın, bakın abicim. He, ben de Hasmi dedin diye şey yaptım oraya. Aziz abi gelir diye gene kombin yapmışım. Yok, belli olmaz. Evet, şimdi Cizre'yi gezmeye başladık. Yanımda Akif Özek var. Yine buraların hakimi mi diyelim? Bilmiyorum artık ne düşünüyorsun Akif'in Instagram'da yaptığı içerikler çok güzel. Bu bölgeleri çok iyi biliyor ve çok güzel işte drone çekimleri olsun, doğa taraflarında bilinmeyen yerleri de bulduğun yerler var Tabii senin. keşiflerimiz de oluyor bölgede. Keşifler, sürekli buralarda böyle gezerek hem keşifler yapıyor hem buraları tanıtıyor. O yüzden çok değerli bir arkadaşımız. Instagram adresi de Akif Özek değil mi? Doğru. Şuraya yazarım. Yine oradan da takip edersiniz. Bugün de Akif'le beraber gezeceğiz Cizre'yi. Bu konuya da hakim olduğu için beraber şöyle bazı sorularım olduğunda yine cevaplar diye düşünüyorum. Evet, şu an ilk rotamız Evet. Cizre'de Bırcabelek tarafına geldik. Arkamızda Belek Burcu var. Belek demesinin nedeni de şu gördüğümüz bazalt taşları ve siyah ve beyaz kat kat olarak sıralanmış. Bölgenin tarihi mekanlardan bir tanesi şu an. Gördüğünüz Hamidye alayları geçiyor yukarı tarafta. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından son birkaç yıldır restorasyona girdi ve komple müze haline çevrildi orası. Yakında açılır. Gördüğümüz gibi Cizre'nin daha önce geçmişte içerisinde surlar geçiyordu ve surların kalıntıları var. Daha Cizre'nin çıkışına kadar bu surlar vardı. Şu an böyle parça parça olarak kalıntılar var. Çoğu yerde, şehir merkezinde de üzerine evler inşa edilmiş ve surlar kaybolmuş. Onları da görebiliriz belki. Tabii o kalıntıları değil mi? görebiliriz. Bir iki O görürsek surların onları da etrafı ve gösteririz. üzeri şu an herhangi bir ev yapılması mümkün değil. Bir evini yıktığı zaman tekrar onu yapamaz çünkü koruma altında sit alan olarak geçiyor. Karşımızda da Dicle Nehrimiz var. Evet. Hava yağışlı olduğu için şu an çamurlu olarak akıyor. Çamurlu kapkara. Evet. Yani normalde çamurlu olarak nadiren olur çok fazla yağış olduğu için. Çünkü hemen önünde Ulu Su Barajı var 30 kilometre ileride.
barajın altında su geldiği için sürekli berrak bir su geliyor buraya. Geçmişte mesela yazın bile bulanık olabiliyordu ama şu anda mesela birkaç güne bu tertemiz bir suya dönüşüyor. Çünkü suyun başka bir tarafında dağlardan gelen sular nehre akıyor. O yüzden bulanık geliyor. Yoksa Dicle hep net berrak olarak akıyor Güzel buradan. bir şey var, evet. İlk geldiğim gün de böyle değildi. Yağış yoktu ya ilk geldiğim akşam. O yüzden şurası sanki böyle aşağıya doğru bir yönü değişmiş gibi. Buralar kırılmış vesaire falan zamanla tabii zarar görüyor. Gittikçe mesela kalıntılar kalıyor. Ve gördüğün gibi Cizre'de şu anda 3 tane köprü var. Ama Evet. eskiye göre gittiğimizden toplam 4 köprü diyebiliriz. Öyle Yani mi? bu nehir boyunca. Çünkü bir köprümüzde sınırları belirleyen nehir olduğu için Suriye sınırıyla Türkiye sınırını şu anda bu nehir belirliyor. Su yönü değiştirdiği için köprü Suriye sınırında kaldığı için artık bizden çıktı. Çok tarihi bir köprümüz var. Eskiden beri astrolojiye ilgi duyan bir halk vardı. Orada hemen köprünün ayaklarında bütün burçlar var. Mesela tam geçmişten günümüze kadar astrolojiye insanların merak saldığını görebiliyoruz. Şey ama olabilir mi? göremiyoruz. Zerduşlar zamanından vesaire. Burada Zerduşları da Ya Zerduşlar değil de eskiden burada mesela Yahudiler yaşam sürdü. Süryaniler, Keldaniler, yani İzdiler çok burada bir yerleşim alanları olmadı. Daha çok bizim İdil taraflarında. Yani geçmişe Mardin'de baktığımız de. zaman çok eskiden mesela ilk inanç olarak İzdiler kendini Allah'a inanan ilk bir halk olarak görüyor. Sonrasında inançlar çıktığı zaman çoğu da farklı inançlara geçmiş olsa da ama hala İzdirik'te kalanlar var. Yani İzdi ama yaşayan kişiler yok şu anda burada. Bir sadece böyle küçük, gerçi onlar da terk edilmiş bir köy değil mi? Yezidi Köyü diye Tabii bir yer İzdi var köyü var orası. Şırnak İdil ilçemizde. O şu anda tarihi olarak en sağlam kalan Türkiye'de, hatta İzdi inancına ait tapınakların olduğu tek yer. Yani bu inancı temsil eden şu ana kadar sağlam kalan tek köy. Yani başka da yok. onu Yol üzere bulamazsınız. oraya da gitmeyi düşünüyorum. Bakalım hava şartları izin verirse oraya da gideceğiz bakalım. O zaman dedin ki 4. köprü Suriye hemen- tarafında Tabii. kalıyor. Şu an Zaten bu çok köprü yakın. Şehir merkezine bağlayan köprü. İlk köprümüz şurada, göremiyoruz belki. Biraz ileriye geçsek O görebilirsin. normal. Şurası. Şurası evet, Aynen. ilk köprümüz. Şehir merkezi İstanbul gibi, Avrupa yakası, Anadolu yakası gibi şehrin iki kıtasını birleştiren ilk köprümüz burasıydı. Daha önce yani genelde Cizre halk arasında bilinen dilde söyledikleri şey de Kennedy Köprüsü. Daha önce bir Kennedy tarafından da yani destek verilerek yapılan bir köprü de denilebiliyor. Öyle o mi? Köprü, tabii. Şu köprü. Evet. O köprü ilk köprümüzdü. Yani ulaşım Burası için. benim ilk girdiğimde uğradığım köprü sanırım burası, Evet, değil mi? o ilk girdiğin köprü. Bugün sabah da çıktın. Şu köprü değil de onun Arkasında aynen. O da Suriye İpek yoluna sınırı tam. giden. Yani İpek Yol. yoluna giden o yoldur orası. Hı. O da genelde büyük araçlar oradan gidiyor. Burada küçük araçlar oluyor. Ortadaki köprümüz de sadece yaya köprüsü. Yayalara. Tabii. Ben oraya trafiğe kapalı. geldiğimde ışıklandırma falan Tabii, da var ya, akşam Boğaziçi çok Köprüsü. Güzel bir ışıklandırma demiştim. oluyor. Akşam manzarası güzel oranın. Evet. Ama buradan Böyle bir- yürüyerek sahil boyunca gezebiliriz Cizre'yi. Gezebiliyoruz. Buradan o zaman gidip bir köprüden mi geçeceğiz tekrar Köprüden karşıya? geçebiliriz tabii. Karşı taraf genelde mesire alanı oluyor. Bu taraflarda da kafeler oluyor. İnsanlar akşamları sürekli burada gelip Burası dedin ya Asya, Avrupa gibi hani Evet. geçiyorsun. Burayla buranın farklı bir ismi var mı mesela? yani mahalle olarak değişiyor sadece. Yani yine Cizre. Yani bir İstanbul gibi Avrupa kıtası, Asya kıtası gibi öyle bir şeyimiz şey yok. Mahalle olarak geçiyor mesela Konak Mahallesi diyelim bu tarafta. Karşı Cüdü taraf. Mahallesi, Nur Mahallesi, Şah Mahallesi. İşte asıl bütün mahalleler burada ama birkaç mahalle de şu karşı tarafa geçti. Yani asıl eski bu şeylerin olduğu, surların olduğu taraf sanki Bu daha bölge. eski, tam Tabii. böyle hani eski yerleşim merkezi bu taraf gibi. Ulu Cami bu tarafta, Evet. türbeler bu tarafta. Orası birazcık daha sonradan Sonradan tabii yeni yapılmış yapılan, gibi yeni görünüyor, yapılanlar. değil mi? Çünkü tamamı yeni yapılanlar. Eski bir şey görmemiz mümkün değil. Böyle gelin damat çekimleri devam ediyor. Hem dikevini. Teşekkürler. Davul beşer. Tam buranın aslında yöresel düğün kıyafetlerini de o zaman görmüş oluyoruz şöyle hızlıca. Gösterebilir miyiz? Ha? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde. Kolları vesaire de çok güzel. Arkadaşınki de. Merhabalar. Çok Nasılsınız? güzel. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla harika, tam böyle. Ha? Gelin damat. Ha. Gelinin
Mutluluklar. Gir oraya konuşabilirsin. Sıkıntı yok. Bir hayırlı olsun diyebilirsin. Mutluluklar diliyorum öncelikli olarak. Hayırlı olsun. Allah huzur versin, mutluluk versin. Ay geliniz de çok güzelmiş. Maşallah. Çok sağ olun. Hocam siz de Hayırlı kendinizi olsun. tanıtın. Ha? Siz de kendinizi tanıtın. Ben kendim zaten tabii beni biliyorlar abi. Sayfanız mı var? Evet, Türkiye'yi geziyorum motorla. Saliha Özkan. Serkan Özkan. Aynen. Yoğunluğunuz geçsin ondan sonra. Mutluluklar tekrardan. Görüşürüz. Bay bay. Kolay gelsin. Ha Serçava. Şunu öğrenmem lazım ya Serçava. Demeyi öğrenmem lazım. Şimdi o zaman buradan Buradan bu şekilde kısa bir yürüyüş yaparız. yürüyoruz. Evet. Surların kenarından Şehir doğru. merkezinden tarihi yerlere yürüme mesafesinde. Evet. Her yere yürüme mesafesinde ulaşmak mümkün. Bir de düz olduğu için değil mi? Tabii düz. Düz zemin. Acize bir Sıkıntı çukurda olmaz. aslında. Aha. Düzlük bir alan. Şimdi geldik bu köprünün üzerindeyiz. Motor geçti demin. Motorlarda geçebiliyormuş demek ki. Ben de Normalde sadece yaya trafiği için ama motorlarda geçiyor. geçiyor. Böyle dar. 2 şeritli gibi yani aslında araba için baktığında tek şerit Evet. genişliğinde. Güzel bir yer. Yazın burada gezmesi çok güzel olur Yazın ama burası değil mi? dolu, çok dolu oluyor böyle Taksim meydanı gibi. He. Yani birbirine çarparak geçersin geçtiğinde. Ben burası bir şey soracağım. Ben burasıyla alakalı bir şey duydum. Köprüyle alakalı. Buranın yapımı Evet. 250 milyon TL mi tuttu? Yani fiyat Biliyor musun? konusunda benim bilgim yok ama bazı haberlerde öyle bir şey de çıktı. Yani çünkü resmi olarak ne harcandı ben de bilmiyorum. Çünkü köprünün Ya ilk zaten- yapım aşaması taş köprü olacaktı. Diyarbakır'daki He. 10 gözlü köprü burası. Yani birkaç gözü daha fazla olacaktı diye biliyordum. Sonrasında maliyetler, bütçe, yönetim falan değişince beton köprü olarak Hı hı. değiştirildi. Zaman geçtikçe burada sürekli bu değişti. En sonda karar asma köprü olarak kılındı. Hı. Yani ilk önce o kolonları çakıyorlar ya Hı hı. aşağı betona döküyorlar. Ya o süreçte çok şekilde bu revize edildi bu köprü. Şu anda bu köprü Hı. bize kaldı. Yani tarihi yapıda olacak iken Boğaziçi Köprüsü. Ben onu birazcık böyle araştırmalarımda öyle bir şeye rastlamıştım da böyle bir olay varmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz artık. Ama buradan da bakınca çok güzel görünüyor. Şuradan görebiliriz. 1. köprü dediğin yer. 2. köprü. 3. köprü o bizim Akif'le buluşmadan geçtiğim yer. 4. Arkasında da bir tane köprüde. köprü var. Tarihi bir Orada. köprü. O da böyle kalıntıları kalmış. Nehir yönünü değiştirince Hı hı. Suriye tarafında kalmış. Hmm. Normalde Cizre'ye ait Bafut Köprüsü olarak geçiyor. Bafut Evet. Köprüsü. Aynen. Vallahi çok güzel burası ya. Şöylece 360 görelim. Huzurlu, sakin bir yer ya. Ben vallahi Cizre'yi çok sevdim. Deminden beri onu söyleyip duruyorum sana ama. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Buradan Geçti. geri de dönebiliriz çünkü mesire alanı artık burası. Bizim asıl gezeceğimiz tarihi taraf o tarafta Tabii şu an zaten. yine tekrar gelişte şehir merkezinde mesela Kırmızı Medresesi'dir, Ulu Cami'dir, Dengbeci evimizdir, yani Memuzini, tüm tarihi aynı noktada, Hı hı. lokasyonda diyebiliriz, birbirine yakın. Anladım. O zaman diğer tarafa doğru tekrardan yürüyelim biz. Hı hı. Tarihi tarafa doğru. Şimdi Eski Çarşı diye bir yer varmış burada. Buraya geldik. Böyle işte kıyafetler, kumaşların olduğu şeyler.
Gördüğün gibi. Çay ocağına girmek ister misin? Ha, olur. Gel. Dünden beri. Selamünaleyküm. Direkt sen giy. Hoş bulduk. Safa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz Rabbim nasılsınız? sizle beraber olsun. Eyvallah. Ne güzelmiş burası ya. Vallahi. Baksana. Ne güzel yapmışsın abi buraları. Herhalde işin eline vereceksin. Değil mi? Ben 67 yıldır kahvecilik yaparım. Vallahi. Vallahi helal olsun. Ben 81 yaşındayım. Hı hı. 67 yaşından beri 13 yaşındayken şu ana kadar çalışıyorum. Maşallah. 13 yaşında başladın. 13 yaşında başladım. Kahveci olarak mı? Aynen. Vallahi helal Göreve olsun. devam. Maşallah. Yılmak yok. Yola devam. Yola devam. Vallahi yola devam. Senin gençliğin mi abi oradaki? O 83. 83 yılı. Maşallah. 83. Yakışıklı abisin ya. Tabii canım. Aa. Ke? Bani? Bale. Bu da 82 ordu komutanı gelmişti. Çay yapmaya gittim. 1982. Bu bizim belediye zabiteleridir bunlar. İki He. tanesi. Fani Güzel. Denk beylerin fotoğrafları. Bak Nuh'un gemisinin hikayesini anlatan bir tablo. Yeni ve eski birleştirmişler. O eski ibadet yapılan yer Sefine bölgesi duvar Yer orası kalıntıları. değil mi? Tam böyle Biz onu zirvede. Videoda söylemedik sana. Biz muhabbet ederken söyledik. Yani Hazreti Nuh'un gemisinin Cüneyda'nın Sefine bölgesine indiği inanılıyor buradaki halk tarafından. Hı hı. İnsanlar geçmişte o bölgeye gidip yaklaşık 7 güne yakın belki çadırlar kurup kamp yapıyorlardı. İbadetlerini gerçekleştiriyor. Sadece Müslümanlar değil, bölgede yaşayan tüm Diğer inançlar şeylerde, olarak. Tabii. diğer. Yani şu anda askeri bir bölge olduğu için özel izinle girebilirsin. Hı. Yani şu an gitmek istesen bile bir 5 metre 10 metre bir kar vardı. Şu En an zor tabii. Çünkü en zirvede kalıyor bu bölge. Cizre'de olsa kar var Evet. şu anda. Evet, çok güzel. Şurada bir de şey gördüm. Şimdi neydi? Gideceğiz bugün de. Memüzin. Evet. Bunun da hikayesi aslında oraya gidince de anlatabiliriz de. Burada da orada da var mıdır? Fotoğrafı orada mı Ya anlatayım, burada mı fotoğraf anlatayım? yok, sadece mezarları var. Mezarları Tabii. var orada. Onun da hikayesi. Geçmişte yaşanan bir aşk hikayesi, kavuşamayan iki aşığın hikayesi. Yani gerçek aşktan ilahi aşka dönüşen Hı, bir hı. hikaye aslında. O öyle geçiyor. Gideceğiz orada o hikayesini yerinde. Birer Tabii çay alır yerinde o mısınız zaman yoksa? yaparız. Vallahi abim buraya kadar gelmişiz. Yok. Senin çayını o zaman Vallahi arzu sizin. İçmeden- Canınız istiyorsa içersin. Celal amca bebeğine. Serseri Mot. Hı. Hoş geldiniz, safa geldiniz. hoş buldum. Saçava. Bugün Celal abi bizim Cizre'nin renkli 40, simalarından. 45 Çok güzel. kişi gelmiş. Siz 46. oldunuz. Bugün mü? Evet. Maşallah. Hep Allah çek- bereketlendirsin. Allah razı olsun. Hep çekime gelenler var. Hı hı. Bir de soruyorlar işte. Ne görmüşsün, ne görmemişsin. İşte küçük yaştan beri çalışıyoruz. Neler görmüşsündür abi? Bu yörenin insanıyım. Öz ve öz Cizreliyim. Hı hı. Çalışıyorum, namusumla, şerefimle ekmek kazanıyorum. Vatandaşıma, milletime hizmet ediyorum. Allah razı olsun. Dünyanın en mutlu insanı da benim. Maşallah. Ben Allah buna daha da muhtaç mutlu değilim, yanlış bunu anlama da. olsun. Hı hı. Şimdi bu benim mesleğim. Hı hı. İnsan severek yapıyor, severek de Hem de yapıyor. nasıl severek. Benim günde elim o çaydanlığı görmese var ya, ölüyüm o gün. Aa. Mutlaka görmem lazım. Yaptığı işi insan aşkla, şevkle yapınca Yapma. lezzeti de farklı Yapma, olur. farklı Aynen. olur. O yüzden Hele otur sana bir o bir zaman çay. lezzetini Sana bir orada görelim bir değil çay mi? vereyim. Burada da abimin kim oluyordu bu? Celal abi bu kim? Ben de Neydi bilmiyorum. bu adamın adı? Bu- Türkücü değil miydi? Evet, bu adam 90'dan evvel 1987-88'de iltica etmişlerdi buraya. Bu Peşmerge'ydi bir zamanlar. Buraya geldiler. 15-16 yıl bizde kaldılar bunlar. Onları sevdik. Bu iki tane de amca çocukları. Ha. Şu anda Süleymaniye'de Asayiş Ahmet'i ziyaretime gelmişti. Bir türkücü vardı ya. Bilindik bir türkücü. Ona benzettim sanki de o yüzden. Leşker Mehmet derdik ona. Hı. İşte bizim yanımızdaydı. Sevilen bir insandı, dürüsttü, kendini bilen bir insandı. Ne güzel. Sevilen bir insandı. Çok güzel. Herkes dürüst olamaz. Ağızla kalp bir olması gerek. Aynen. Evet. Eyvallah abicim. O Hoş zaman geldiniz, hoş safa bulduk. geldiniz. Teşekkür ederiz tekrardan. İstanbul'un Türkçesi, Cizre'nin Kürtçesi. Kürtçesi. Evet, bunu ben söylemiyorum. Bunu bilim adamları söylemiş. Hı. Bizim Kürtçemiz kadar öyle fasih
ve o konaklı bir Kürtçe yok. Burada bölge bölgede farklı Tabii ki canım. şiveler Tabii, kullanılıyor tabii, tabii, Kürtçe'de, tabii, değil tabii. mi? Birbirlerini çok iyi anlayamıyorlar diye de duydum. Hani, Silopi'nin farklı Şive mesela. Burada farklı bütün oluyor. ilçelerin şivesi farklı. Değil mi? oluyor, Tabii. evet. Şimdi Cizre ticaret merkeziydi. Hı hı. Bak bu kelekleri görüyor musun? Bu kelekler görüyor musun? Suyun içindeki Ha. herkelekli. Hı hı. O ta Diyarbakır'dan Ha. yükleniyordu tam Mısır'a kadar gider Dicle Nehri'nin üzerinden. Nehir boyunca tüccarlar. Tüccarlar. Nehir kullanıyor. Tabii onlar çok önemli. Şunlar. Evet, evet. Diyarbakır'dan yüklerdi, Musul'a kadar giderdi, Musul'a kadar. Var. Bizim Dicle Nehri gidiyor ya, oradan geçiyor ya. Hı hı. Dicle, Fırat. Hı hı. Bizim Dicle'dir zaten de. Hı hı. Orada birleşiyor zaten. O zaman yol yoktu. Aha. Mekanı cennet olsun Tayyip Bey getirdi, yolları yaptı hepsini. Yoksa bizim yollarımız yok. Hı. Samimiyetimle Antep'ten çıkıyorduk Cizre'ye kadar 20-21 saatte gelebiliyorduk. Şu anda Antep olmuş 3,5 saat. Ben 11 yılda fakir fonaj başkanlığını yaptım. Devlet milletin %80'ine bakıyor. Hı. Herkes dolundan tut, yetimden tut, fakirinden tut. Herkesten. Hı. Yani el uzatmış Allah var yukarıda. Her tarafta pırıl pırıl. Çok memnunuz. Ben oy vermemişim. Ya samimi konuşmak lazım. Yalnız ben Allah için konuşuyorum. Dün hastanede haftalarca milletin cenazesi bekliyordu. Parasızlıktan getiremiyorlardı. Şu anda sağlıkta hiç sınır yok. Daha ne isteyeceğiz? İhtiyarların maaşı olmuş 5,5-6 milyar. Benim zamanımda 100 milyondu. Kutlamaya gelenler oluyor, herkes geliyor. Ne güzel. Evet. Güler yüzün zaten yeterli abi en başta. Allah var etsin. Ne Biz güzel. savuk yörenin sıcakkanlı insanlarıyız. Değil Ama mi? herkes bilmiyor. Evet, evet. Doğu öyle, gerçekten öyle. Evet. Keyifli yerler. Buraların Çok insanı çok güzel. Mukaddes bir topraktır ya. Evet. Cizre'ye sır çevirmeyin. Estağfurullah. Yok gerçek öyle yani ben bunu herkes için söylerim. Aha. Ben açık sözlüyüm. Evet, evet. Ya birazcık böyle hani o eski tarihten vesaire kaynaklı olarak hani insanların aklında farklı şeyler oluşabiliyor ama ben de işte Türkiye'nin 81 ilini geziyorum. Gez. Motosikletle geziyorum. Bol gezmeler. Evet, teşekkür ederim. İşte hani gezdikçe böyle İyi. kafadaki o şeyleri birazcık hani göstererek, buradaki Allah'ın insanın izniyle güzelliğini göstererek onu benimki- kırmaya çalışıyoruz. Benimki hepsinden daha makbul geçecek. Sen bir gör. Eyvallah abicim. Yok, burası gerçekten Akif sağ olsun zaten. Çok güzel, en özel. Senin gibi, işte Aziz abi gibi vesaire herkes böyle şey yapıyor, gösteriyor. Gezdiriyor böyle. Güzel de oluyor. Herkes bizden iyidir ama samimiyetimle söyleyeyim. Cizre'nin %85-90'ı öyledir. Evet, evet. Yani kötü insanlarımız çok az. Tabii her yerin kötüsü de var, iyisi de var. Kesinlikle öyle. Evet. Yani onlara da yapabileceğim bir şey olmuyor. Hani Olmuyor tabii. bak, bir yere gidersin O bir laf mesela var 100 da kişi bir- 100 kişi vardır. 99'u iyidir. Bir kişi kötüdür. Evet. Sonra o bir kişiyle muhatap olma Evet. gafletinde bulunursan bir şekilde Doğru, oraya doğru. kötü bilirsin. Aynen. Ama aslında değildir yani. Yani hani. yok. Kötüye rast gelirsen öyle olur. Aynen öyle. Biz Allah şükür hep iyilere rast geldik. Sen de Zaten iyi olmasın. iyi niyetlisin, Aynen. iyi niyetlisin, Eyvallah. iyi niyetin Allah temiz razı de olsun. onun için. Allah Bir razı laf var olsun. demiş ya, ben güzele güzel demem, güzel benim Değil olmayınca. mi? Öyle ya. Ya vallahi billahi. Eyvallah. Çayın da şöyle bir tadına bakalım o zaman. Vallahi eline sağlık amcam. Afiyet şeker olsun. Vallahi çok keyifli. Muhabbetin de Yarasın. daha da güzel, daha da lezzetli Yarasın. oldu. Sağ olasın. Vallahi. Eline Ben sağlık. çok güzel, ben rahmetli Demirel'e bile kahve vermişim. Valla. Milli Savunma Bakanı'na vermişim. Ferit Menel vardı o anda Milli Savunma Bakanı. Ben solcu bir adamım. Ben milletimi seven, yöremi seven, hizmetkar bir insan. Her şey para değildir be. Evet, Önemli anladım. olan insanlıktır. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Allah güzel günlerini göstersin. amcam. Amin. Cemi cümlemiz yalnız benim Amin. için değil. Amin amin. Herkese olsun. Nasıl yakışır sana? Ya ben severim böyle şeyleri. Burada genel olarak böyle hazır kıyafetten, gerçi hazır kıyafetler de var ama hazır kıyafetten çok böyle kumaş alıp diktirme olayım kumaş var daha alıyorsun, çok. diktiriyorsun. Bir de şey de var, artık bir sürü iş yeri açılmış. Yöresel kıyafetler oluyor. Hazır oluyor. İstersen kiralayabiliyorsun, istersen satın Ha, alabiliyorsun. hı hı. Onu da yapabilirsin. Yani gördüğün kumaşlar hepsi rengarenk, cıvıl cıvıl. Şöyle. Oo bak şunlar tam şey. Kemerler falan. Bak içeri Baksana. çekebilirsin de. O burası şeymiş ama. Güzelmiş ha bunlar. Hindistan'ı hatırlattı. Tabii dikkat Renkli geldi renkli ya. zaten Hindistan'daki kumaşları. Baksana. Ya durumu olmayan olursa da mesela dersin benim altın şeyim yok.
Bir tane imitasyon takarsın. Ha. Yani düğünde gösterişi önemli. Evet. Gösterir önemli çünkü. Böyle bir sürü şeyler var. Şeyde Antep'te hatırlıyor musunuz? Bir yere girmiştik de böyle adam direkt böyle bir tanesini şöyle belime sardı. Oo. Bir sürüsü. Çeşit çeşit. Yaklaşabilir miyim? Ya imitasyon gerçek. Baksana. Olsun, kasa arkası ya şimdi. Baksana. Vallahi. Altın kemerler. Bilekler. Çeşit çeşit. Çil çil. Vallahi çok güzel. Bu camiye geldik şu anda. İçeri giriyorum o zaman. Evet. Bak bunlar hep bu şey taşları oluyor değil mi? Tabii bazalt taşları. Bazalt taşları. Evet. Bak hala Yanardağlardan. eskiden günümüze kadar Aa, çok yani güzelmiş. o dokusunu koruyor. Evet. Delikli yapısı. Ya Diyarbakır'da da bu taşlar meşhurdur. Evet, Diyarbakır hı hı. yapılarında da. Bir de bizim bu Diyarbakır'da bölgede. daha çok hakim. Çok aşikar bir şekilde belli oluyor. Bu Çünkü bizim bu daha topraklarda ayakta kalmıştı. eskiden diyorlar ya yanardağ patlaması sonucu bir sürü toprak üzerinde taşlar var, böyle siyah taşlar var. Siyah taşları da tabii ki günümüze kadar insanlar kullanmış böyle yapılarda. Daha çok bizim bölgede bu taşlar oluyor. Mesela Mardin Midyat tarafında beyaz taşlar oluyor. Aynen. yani onlar o şekilde. Burada da karışık. Hem Karışık. ikisi, bu da olabiliyor, o da İşte olabiliyor. arkada ama beyazlar var, siyahlar var. Hepsi beraber. Çok Ama güzel, o tatlı dediğiniz bir beyazlar ağız. sert. Midyattakiler daha farklı. Mesela onu çıkarttıkları zaman hafif oluyor. Zamanla bu hava koşullarına göre o da sertleşip sağlam bir duvar oluyor. Evler oluyor. Mesela burada da beyaz taş kullanılmış. Evet, şuradan öyle. Daha önce burası Ulu Cami, Havra'ydı. Havra'dan kiliseye, kiliseden de camiye dönüştürülmüş. Şuradan fark edebiliriz. Mesela çanın olduğu yer, bölge aslında. Ondan sonra üstüne minare eklenmiş. Bak eğik bir minare var aslında. Evet, O da orası değil. eğik duruyor. Evet, eğik duruyor. Eğik olmasının bir nedeni var mı? Aslında bu minarenin etrafında çok tarihi simgeler vardı. Bunun tarihini bizim hocalarımız daha iyi biliyor. Şu an o kabartmalar da çok görünmüyor. Görünmüyor, evet. Cizre'de de bir de şey vardı. Bu caminin kapı tokmakları meşhurdur. Cizre'nin simgesi olan ikiz ejderler var. Evet, değil mi? İkiz Evet, ejder Dicle ve Fırat'ı temsil eden ve ortası da Mezopotamya'yı temsil ediyor diye bu kapı tokmakları ejderler vardı. İsmail Ebulis el-Cezeri diye bilim insanı, önemli bir kişi. O tasarlanmıştı, buraya koymuştu. Tabii Şu anda şu anda yok çünkü bir tanesi çalındı. müze, öyle mi? Belçika gibi bir yerde sanırım. Bir tanesi İstanbul'da müzede korunuyor. Anladım. Buradaki müzeyi niye almamışlar? Burada yani Kültür Turizm Bakanlığı'na ait bir müze yoktu. Şu an yeni birkaç yıldır o Ha, o gösterdiğim açılacak bölge dediğin, tabii hı hı. Kültür Turizm Bakanlığı'na ait ve o açılacak. Burası caminin iç kısmı. Yani kapı da Kapısı geçmişteki kapı bu değil. şekildeydi. Ama Benzer yapmışlar zaten. Ha, bir şey diyeceğim, Yani plastik ya bu. Bu plastik, geçmişteki kapı da bu ama bakır mesela. Düşün, bakır olarak yapılmıştı o zamanlar. Şu an plastik, yani o geçmişi göstermek amacıyla yani bunun replikası düşün. Bayağı O bir kapı da replika çalınmış. olmuş. Yani kapının bir tarafı, Gerçekten kapı tabii mi? İstanbul'da. Kapının bir parçası da şeyde Belçika'da olması lazım. Kapı tokmakları böyle ejder figürü vardı. Yani bu Aslında tarafta kapı ayrı. tokmağını da yine replikada olsa yapsalarmış. İşte Güzel yapılmış. olurmuş. Caminin Şeye iç kısmı bu girebiliyor şekilde. muyum? Gireyim mi? Şöyle bir yer. Genişçe de bir cami. Minaresi böyle. Şöyle bir mezarın kenarından geçiyoruz ama baktığında içeride bayağı bir eski taşlar var. Ve geneli ağırlığı eski. Yeni çok nadir. Burası eski mezarlık gibi bir şey mi? Yani Cizre asli mezarlık. Tek mezarlık burası. Yeni başka bir mezarlık şey daha açıldı ama o tam aktif olmadı da. Sadece burada defnediliyor. Bayağı eski çünkü hatta Ya yer Viran kalmamış olan- aslında çoğu yerde, öyle hep üst üste de valla. gidebiliyor bazen tabii çünkü. Aa. İlk ve tek asli mezarlık. Memuzin türbesine geldi. Oo. Oo, abim ya. Bak 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 bak. Abi sen nasıl bir vallahi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu ne şıklık, bu ne güzellik ya. Çeksin.
Merhaba. Maşallah. Çok güzel. Nasıl, beğendin mi bugün? Abi bayıldım ya. Vallahi bayıldım ya. Vallahi yanında sönük kalıyoruz ya. Ben de bugün Akif farklı bir gene renkteyim. iyi bugün. Ben çok sönük kalıyorum arkada. Ay çok iyi ya. Bayıldım abi kombinle ya. Teşekkür Vallahi. ederim. Burası Memuzin. Evet. Camisidir. Hemen Hiç girmedin mezar değil mi önünde. Memuzin'e? Yok ilk defa geliyorum Ha, şimdi. Tamam, o zaman aşağı inelim. Ben şu an rehberin Aziz amca. Tamam bunu o Aziz zaman amca sana anlattı rehber. tamam. İlk defa geliyoruz abi buraya. Buranın Evet, hikayesini de anlatmayı buraya sakladık. Aslında sen dün birazcık bahsettin hikayesinden, Memuzin hikayesinden. Bir Öyle. fotoğraf da vardı. Fotoğraf üzerinden anlatmıştı. Olarak Aziz abinin hayranları çok. Aziz abi aynı tarafı çizme. Ha, var tutuyor. Ya şu kombinin güzelliğine bakar mısın ya? Ben de bu bete. Diru kulağıma. Abdaliye Medresesi Evet. de diyorlar değil mi? Burası Memuzin yeri. Hı hı. Bir de cami var burada. Hı hı. Namaz kılıyorlar. Hı hı. Evet ama Ha, ufaktır. Memuzin burada aşağıda. Ha, aşağıdalar. Evet, Burası değil. Yok. İki tane burada. Aşağı ineceğiz. Ya bu arada bak mezar taşları olarak bazalt taşlarını kullanmışlar mesela. Evet, Üzerinde evet, gerçi yazı evet. yok ama Nazar tutuyor. iniyoruz. Orada da çekersin. Hı hı. Siz buyurun abi. Bu Memuzin kabrisidir. Ha, Bu- burası. Memuzin. İkisi. Hı hı. Bu da Beko'nun. Hani arası. Beko, aynen. bu araya Aralarını girmiş. bozan kişi. Evet. Beko'nun işte bu Beko'dur. Bu Memuzin'dir. Evet. Ama böyle birbirine kavuşmamış. Aleykümselam. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Ben de Nasılsın? denk gelmek güzel oldu. Buna misafirimiz İstanbul'da gelmiş. Onu gezdiriyoruz, çekim yapıyoruz. Sağ olsun. Influencer mısınız siz de? Gezgin. Allah. Boy uzun olunca. Niye eve gelmedin? Sana tabii giydirecektim. Şimdi- Araba taşıya dolaştım. Ha? Böyle sana güzel bir mor elbise giydirecektim. Valla. Vallahi çarşıya dolaşıyor. Hava bugün güzel. Valla Hava iyidir. olur da. Ha? Şu, hızlıca bu Memuzin'in hikayesini dün anlattım. Birazcık daha detaylı anlatmıştın ya. Evet. O fotoğrafı buraya ekleyeyim. İki tane genç var birbirine aşık. Çok seviyorlar Aynı öyle. birbirlerini ama kavuşamıyorlar da aynı Evet. zamanda. Sonra babası, kızın babası bir satranç turnuvası gibi bir şey düzenliyor sanırım. Onu kazanan kişi, sen daha iyi bilirsin hani söz almak istersen. Babası, Babası... Özledin mi? Evet, evet. sonra babası o işte satranç turnuvası gibi bir şeyler, o fotoğrafta gördüğümü de yorumlayarak söylüyorum. Turnuva düzenliyor. Onu kazanan kişi kızına vereceğini söylüyor değil mi? Kendi kızını vermek istiyor dağıtmış. Evet yani birçok Ha, versiyonu Beko var. kendi Şimdi kızını farklı bir adama şey söylüyor, vermek evet. istiyor. Kendi vardı onların arasına giriyordu. Nifak tohumları serpiyor değil mi? Evet. Adam ya Allah Allah. Ya işte Yani aslında Bekir hikayenin iyi kahramandı. Asıl kötü kahraman da Zihin abisidir yani. Nasıl oluyor bu olay diye sorabilirsiniz. Aslında Zihin abisinin aklıyla oynamasının bir sebebi var. Motoru gidiyor. Çünkü eğer Bekir Motoru. görevden alınırsa Mem beyin damadı olur. Bekir de olduğu pozisyonu kaybeder. Hmm. Ve ikisi ortaklaşa bir plan kurarlar. Bekir düşünür, planı kurar ve gerçekleştirir planı. Hmm. İşte Bey dediğin Beko dedikleri kişi oluyor değil mi? yok, Bey dediğim Zihin abisi oluyor aslında. Ha. Zihin abisi de bütün bu fitnenlikleri yapmakta Bekir'e yardım ediyor. Hı hı. Ve yardım etmesi sonucu bu iki aşık kavuşamaz. Kavuşmadıkları için malum bizim Memo zindana atılır. Bekir'in vasıtasıyla derler ki Mem zina olan kahrından orada ölüm döşeğine düşüyor. Hmm. Vefat etmeden önce Zin onu ziyaret etmeye geliyor. Ve sonrasında Mem diyor ki ben sana olan dünyavi aşkımı unuttum. Allah'ın katında ilahi aşkı buldum diyerek hayatını kaybeder. Ve Zin ise ona olan aşkından o da dayanamaz. Kendisini açlığa, susuzluğa vurur ve o da 3 gün süren bir aşk acısı sonucu hayatını kaybeder. Ve bizim alimler sonlara doğru ikisini aynı mezara koymak isterler. Mezarlara koyarlar. Hı hı. Alimler diyor ki sır sırta olursa ilahi aşk, yüz yüze Dünyavi aşk. olurlarsa da dünyavi aşk olarak nitelendirelim.
Ne oluyor? İlk defnettikleri andan itibaren sırtları birbirlerine değiyor. İkinci sefer geldiklerinde gene aynı pozisyonda yakalıyorlar. Üçüncü sefer ne oluyor? Bekir diyor ki bunların aşkı dünyayı aştı. Ben ilahi aşka inanmıyorum. Bunu da kanıtlayacağım diyor. 3 sefer yüzlerini çevirmeye çalışıyor ama başaramıyor. 2 sefer Allahu Teala izin vermez ama 3. seferinde tam kendi inadıyla başaracağında Memo'nun arkadaşı Tajdin kendisini saklamıştır. Mesela arkasından çıkıyor, geliyor, hançeri kafasına yapıştırıp Bekir ile mezar başında öldürüyor. Ve öldürdükten sonra Memo ile Zin beyin rüyasına giriyorlar. Diyorlar ki Bekir'i de getirip baş ucumuza katın. Onu neden bizden uzak defnettiniz? Millet de şöyle diyor. O aranızı bozdu, yapmadığı şey kalmadı. O yüzden sizden uzak defnettik. O dünyayı aşktan engel oldu ama ilahi aşkın da sebebi oldu. O yüzden yanı baştan da yatırılmıştı bizim Bekir. Valla ağzına sağlık. Bu Valla ikisi ağzına de- sağlık. Teşekkür Bu ederim. ikisi de bu Memo'nun en yakın arkadaşı Tajdin'dir bu. Mezarı geniş yapılmıştır. Çünkü Tajdin halk tarafından da çok sevilen bir kahramandır. Ana karakterdir bu. Hı hı. Bu da bahsettiğim Zin abisidir. Bekir'e yardım edip onun planını gerçekleştiren ve Kötü dolayısıyla karakter. evet asıl kötü karakter budur. Bekir bunun yanında iyi kalıyor daha doğrusu. O yine de vicdanını korumuştur yani ama bu vicdansızdı yani. Kadın ve erkeklerin buluşmasını yasaklayan yani kadın ve erkek düşmanı diyebiliriz yani. O zaman şöyle Menvez'in ruhuna Fatiha okuyalım o zaman. Buraya kadar Felsefi gelmişken. açıdan da şunu da söyleyebilirim aslında size. Zaten çok güzel bir konuya değinmiş aslında Memo'nun hikayesi. Şöyle derler. Eğer Memo ile Zin kavuşsaydı zaten aşk denilen bir kavram ortaya çıkmaz. Evet. Sevgi denilen bir şey de Aynen. ortada Aşk olmazdı. zaten hep imkansız olan. Evet. Aşk güzeldir. Yani Kavuşulamayan aşk Hani güzeldir. derler ya birleşince sevmenin, aşık olmanın bir anlamı kalmıyor. Asıl aşk kavuşamadan sevmek oluyor. Aynen öyle. İlahi aşk da zaten hep kavuşamayan aşıkların genel olarak Evet sonrasında ama demek ulaştığı ki nokta Allahu oluyor. Teala ilahi aşkı Memo ile Zin'e nasip Nasip olarak ediyor. görmüş. Buranın gerçekliği kanıtlandığı herhangi bir yazıt vesaire bir şeyler var mı? Var. Zin'in yaşadığı saray var yani. O Zin'in yaşadığı sarayın yanında da çok fazla yapıt var yani. Oradan da anlayabilirsiniz. Memo ile Zin'in bir ara burada vakit geçirdiklerinde kanıtlanmıştır bize. Valla çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Valla Elimden çok geleni güzel yaptım. anlattınız. YouTube Teşekkür ederim. kanalınızın adı ne? Saliha Özkan. Ben 2 Tamam. dakika takip edeyim Allah'ım. Tamam. Peki bari. Şimdi sıra geldi Hazreti Nuh Camii'ne, Hazreti Nuh'un türbesinin bulunduğu yere geldik şu anda. Aziz abiyle beraber, Akif'le beraber. Tamam. İkisini de seçmek çok kolay oluyor. Burası erkek ziyaret tarafı, kadın ziyaret tarafı. Ortada zaten Ha, mezar. türbe içeride. Kadınlar bu taraftan giriyor ama Evet, karşıdan da eşarp başörtüsü alabilirsin. İçeride ziyaret etsen. Tamam bir Kadınların- gireyim o zaman. Evet. Abi bir girip geliyorum ben. Görüşürüz. Ha. Şimdi aslında benim başından beri aklıma takılan bir soru olan. Doğu Beyazıt'a gittiğimizde de hatırlarsanız Hazreti Nuh'un gemisinin durmuş olduğu yere gitmiştik. Şimdi burada da baktığında, şimdi orada türbe vesaire yok. Türbe burada var. Ama hikaye olarak baktığında Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda Serfen Akif söylüyordu o bölgede oraya indiğini. Sonrasında da bir yerleşim yeri olarak da buraya Cizre'ye yerleştikleri hikayesi söyleniyor. Türbeye bir girelim. Yani